bir ses iletim iletiminde bir problem yaşadık. O yüzden bir tekrar kapatıp açtığım yayını, şimdi tekrar e, yayındayım, canlı yayındayım ve sizlerin de gelmesini bekliyorum. Yayından çıkarken Burak Özçivit'in Türkiye'de en çok kazanan erkek oyuncu olduğunu, aktör olduğunu söylemiştim. Peki, yani Kenan İmirzalıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ, Çağatay Ulusoy, Mert Ramazan Demir, onlar hep Burak Özçivit'in gerisinde kazanç olarak. Gerçekten de en çok parayı kazanan, hepsinden daha fazla kazanan. Aleykümselam, hoş geldiniz arkadaşlar. Dışarıdan bir telefon geldi. Yani uçak modunda olmasına rağmen e, yine telefon geldi, yine telefon çaldı ve ondan sonra da ses gitti. Ondan sonra da ses gitti. Uçak modunda olması bile yeterli olmuyor. E, Yayını bölüyor, dışarıdan telefon gelebiliyor. Enteresan. Enteresan. Yani internetten çıksam bu sefer yayını gerçekleştiremeyiz. Hola Kolombiya. Kolombiya'dan Janet burada arkadaşlar. Merhaba deyin kendisine. Hola. Dilya geldi. Dilya merhaba. Merhaba Dilya. Alketa merhaba. Merhaba Alketa. Servin nasılsın tekrar? Seher Duman burada. Evet. Dostlar gelmeye devam ediyorlar. Beğen yaparsanız memnun olurum arkadaşlar. Ya WhatsApp'tan değil, WhatsApp'tan olsa anlarım ya. Caner. O zaman denedi, yapamadı. He, tamam Caner. Peki WhatsApp'tan doğru. Doğru denedi, yapamadı. Onun için WhatsApp'tan. Evet, normal aramayla arayamadı. WhatsApp'tan aradı. Anladım. Peki. Ya Onur'la buluşamıyoruz bir türlü. Bugün yine İzmir'de Onur. Dün İstanbul'daydı, şeydeydi, Akçay'daydı. Bugün yine İzmir'e gitti. Onur'la buluşamıyoruz bir türlü. Olsun, onun işleri hallolsun. Biz nasıl olsa sonunda bir gün yayın yaparız. Yine başlarız yayınlara. Peki, e, evet doğru söylüyorsun Caner. Aynen öyle oldu kardeşim. Ümran Keleş, hmm, evet, Özbekistan'dan selamlar Dilafruz. Peki dostlar, bir şey sordum. Ee, Kadın oyuncular içinde en çok kazanan hangisi? Hadi bakalım kim bilecek? Kadın oyuncular içinde en çok kazanan hangisi? Tahmini olan var mı? Bu arada Kubilay Akan ne yaptı da Hafsanur Sancak tutan, yani bütün her şeyi sildi. Bütün fotoğrafları sildi. Ya bu Kubilay Akan yakışıklı falan diyorsunuz ama bu yani hiçbir kızla yapamıyor bu ya. Ne oluyor ya? Herkesi üzüyor Kubilay. Neyin var Kubilay? Neden böyle? Serenay diyor Ümran Keleş. Hmm, Kubilay yakışıklı ama ikili ilişkilerde iyi bir insan değil karakter olarak diyor Caner. Nelida Manzano geldi arkadaşlar. Hola Nelida. Hola Nelida desde Arjantina. Hola Nelida. Nelida Manzano burada arkadaşlar. Arjantin'den arkadaşımız Nelida Manzano'ya merhaba deyin. Dilafruz Bolivya. Sıla Deveci, Kubilay mı yakışıklı? Bak Sıla beğenmiyor. Serenay Hande Tuğba Büyüküstün diyor Ay Yıldız. Ay Yıldız en varlıklı, en zengin, en çok para kazanan, en çok parası olan kadın oyuncu, kadın oyuncu Hande Erçel. Yani Burak Özçivit'in dişisi para kazanma konusunda çok üst üste çok etkinliklere davet ediliyor. Yurt dışında çok büyük paralar kazanıyor. Türkiye'de ve yurt dışından çok büyük reklam kampanyaları geliyor ona ayrıca. Ve her bir gittiği etkinlikte en az aldığı para 500 bin dolar. En az aldığı para 500 bin dolar. Çok büyük paralar kazanıyor. Hande Erçel ve onu takip eden Serenay Sarıkaya. Tuğba Büyüksün o kadar çok kazanmıyor. Tabii ki ondaki para da çok fazla da yani Hande Erçel'e göre ve Serenay'a göre. Serenay da şimdi yine Paris'te bir çekimlerde filan. Serenay 2026'da yeniden vitesi yükseltecek arkadaşlar.
Yeni diziler, yeni reklamlar, yeni anlaşmalar. Serenay da çok iyi kazanıyor. Tabii 4 senedir devam eden bir Akbank reklam şeyi var mesela, oyunculuğu var. Mavi 10 sene oldu herhalde Mavi. 7-8 sene oldu Mavi reklamlarında. Oynuyor devamlı. Her sene yenileniyor ve yükseliyor kazancı. Onun gibi başka şeyler de tabii. Peki arkadaşlar, beğen yapıyor muyuz? Beğen yaparsanız memnun olurum ve abone olursanız izlerken yine çok memnun olurum arkadaşlar. Abone olmayan arkadaşlar için söylüyorum. Beğen sayısını da artırırsak sevinirim. Afra Saraçoğlu da onları takip ediyor. Serenay'dan sonra Afra Saraçoğlu geliyor. En çok para kazanan kadın oyuncu olarak arkadaşlar. Hande Erçel 1 yazar. Serenay 2 yazar. Afra Saraçoğlu da 3 yazar. Tuğba Büyüküstü'nün tamam Paris'te görüyoruz. Moda haftasına katılıyor orada ve zaman zaman reklamlarda izliyoruz ama diğer yıldızlar gibi değil. Evet. Ya Mert Ramazan Demir'in henüz ortada bir dizisi yok. Ekranda bir dizisi yok. Ne dijitalde ne ulusalda şu anda gösterilen bir dizisi yok. Ama insanlar Mert Ramazan'dan başkasını of ya ne kadar çok seviyorlar bu çocuğu. Mert Ramazan Demir'i ellerinin üzerinde taşıyor herkes. Mert Ramazan Demir de Mert Ramazan Demir. Ne mutlu Mert Ramazan Demir'e. Bu kadar büyük bir sevgi olur mu arkadaşlar? Afra Saraçoğlu da çok seviliyor. Afra Saraçoğlu da çok seviliyor ama işte e, Kenan İmirzalıoğlu'yla bilmiyorum ya. Oyuncu her rolü oynamalı aslında. Biraz da hani o gözle de bakmak lazım. Biz çok fazla duygusal mı yaklaşıyoruz Afra Saraçoğlu'nun kendinden işte 25, 26, 27 yaş büyük bir oyuncuyla oynamasını yani yavaş yavaş özel ilişkilerinin dizideki karakterler olarak söylüyorum gelişmesini, sevgiliye doğru kaymalarını falan eleştiriyoruz ya. Biraz fazla duygusal mı yaklaşıyoruz? Yani bırak oynasın ya kız rahat bırak be Bilal Özcan. Oyuncu ya sonuçta her senaryoyu oynamalı. 40 yaşındaki erkekle 45 50 yaşında 52 yaşında erkekle senaryo yazıyorsa sevgili de olmalı. Değil mi? Sonuçta oyun bu. Oyuncu. Oyuncu ne yapar? Oyun oynar. Gibi yapar. Gerçekten öyle bir şey yapmıyor ki. Gibi yapması bile onu çok sevenleri rahatsız ediyor. Fazla kendimizi mi kaptırıyoruz? Fazla mı duygusal yaklaşıyoruz? Alan razı, veren razı. Yani lafın meclisten dışarı. Yani oynayanlar razı. Onlar sıkılmıyorlar, rahatsız olmuyorlar. Sonuçta ayıp bir şey değil ama değil mi arkadaşlar? Yani 28 yaşında bir oyuncunun 52 yaşında bir oyuncuyla e, rol gereği sevgili olarak görünmesi ayıp bir şey mi? Değil ya. Değil ya. Değil. Ha, değil mi? Ama biz istiyoruz ki Mert Ramazan Demir'le sevgili olsun. Siz ne diyorsunuz? Psikopatı da oynar diyor. Psikopat çok iyi oynar diyor. Yani e, biraz da böyle bakmak lazım sanki. Ne diyorsunuz? Ufuk Özkan. Afra ve Mert'e döneceğiz biraz sonra. Ufuk Özkan 11 saat süren karaciğer nakli ameliyatında gayet başarılı geçmişti ameliyat ve bugün yoğun bakımdan çıktı. Normal servise alındı. Ona karaciğerini veren dönürü de o da çok iyi. Salih Kıvırcık, set arkadaşı. Onun da sağlığı çok iyi. Doktorlar açıklama yaptılar. Ve Ufuk Özkan dua eden herkese çok teşekkür etti. Dualarınız benim muhafızlarım oldu dedi. İnançlı bir insan Ufuk Özkan. İnşallah şu hastanedeki tedavi sürecini de kazasız belasız atlatır arkadaşlar. Bulaşsız, hastane mikrobu falan kapmadan inşallah hızla iyileşir
1-2 hafta hastanede kalacak. Çünkü o da ona karaciğerini veren arkadaşı Salih Kıvırcık da, ondan sonra ikisi de taburcu olup evlerine giderler inşallah ve Ufuk Özkan yeni bir hayata başlayacak. Ben hiç sevmedim diyor Dile, yakışmıyorlar diyor. Kenan Bey'i severim ama yakışmamış diyor. Kenan İmirzalıoğlu saçlarını siyah boyatıyor ya. Kardeşlerin de saçlarını siyah boyuyorlar. Kenan İmirzalıoğlu'na yakın olsun diye. 2 tane kız kardeşin de saçlarını siyah boyuyorlar. Kömür gibi kızlar. Kara böcek gibi oluyor kızlar. İyi olmadı ya. O görüntü iyi değil ya. Vallahi iyi değil. Yani olmadı. Bakın nelere dikkat ediyor insan. Mecbur boyuyor diyor. Caner mecbur boyuyor diyor. Ya mecbur boyuyor var mı ya? Yani boyamasa da yine ne olacak canım, erkek adam yani. Boyamasa da olur ama bu sefer Afra'yla sevgili olamaz değil mi boyamasa? Yani bu boyamasa olmaz değil mi? Sevgili olmaz. Peki Mert Ramazan Demir'i Tarkan konserinde niye yakalayamadı kimse? Neden yakalayamadılar Mert Ramazan Demir'i Tarkan konserinde? Mert Ramazan Demir Tarkan konserinde neden hiç paylaşım, hiçbir şey yok değil mi Mert Ramazan Demir'de? Tarkan konserine gitti. Tarkan'ı kuliste ziyaret ederdi. Etmedi değil mi arkadaşlar? Elif Nur diyor ki erkeğe yakışmıyor. Sıla Deveci bence tanımadılar Bilal Bey, çok değişmiş diyor. Yok canım, Mert Ramazan Demir'i tanırlar ya. Bu dizi için saçlarını falan değişik kestiriyor. Evet, dizide imajı değişik olacak biraz. Oradaydı, Sevim oradaydı. En son Tarkan konserindeydi. Ve görünmeden girdi şeye, yani otoparka da çekti arabasını. İçeriye de çıktı. Çok kalabalık olduğu için herhalde kalabalıkların arasından yürüdü. Sıla Deveci diyor ki Mert sevmiyor paylaşım yapmayı. Ümran Keleş otoparktan sessiz sedasız girmiş, milletle eğlenmiş. Mert'in de konser vermesi gerekiyor diye yazan arkadaşım. Mert tanınmaz mı diyor Ay Yıldız. Işığı yeter diyor. Yani bir arkadaş da yazmış, Halef dizisi Abi dizisine telif mi atsa acaba? Halef dizisinin senaryosunu araklamışlar diyor. Yani senaryosunu değil de hikayesini. Hep şapka takıyor, o yüzden tanımaz diyor Elif. Yani peki arkadaşlar, bu arada Kubilay Akan'ın sevgilisi Hafsanur Sancak tutan Kubilay Aka'dan kopma çabasında, eğer kendini ikna edebilirse, biliyorsunuz ayrılık sürecinde böyle bir sancı oluyor insanlarda. Kadınlarda da olur, erkeklerde de olur. Yani sancılı bir acaba kopsam mı, ayrılsam mı, terk etsem mi, takip etmekten çıksam mı? Takip ediyorlar birbirlerini. Bir dakika, şurada bir şeye bakıyorum. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye arkadaşlar. Kubilay Aka kafaları karıştıran bir paylaşım yaptı. Şimdi Hafsanur Sancak tutan birlikte olan görüntülerini sildi ya arkadaşlar Kubilay Aka ile. Kubilay Aka da of bu mutluluk kareleri silindi diye çok üzüldü tabii. Aralarında ne geçtiyse, neyin kavgasını yaptılarsa Hafsanur Sancak tutan kapıyı gösterdi Kubilay Aka'ya. Ve Kubilay Aka da dün paylaşım olarak
Bir Başıma şarkısını paylaştı, tercih etti. Bir Başıma. Bu Bir Başıma'nın şarkı sözleri Hafsanur Sancaktutan'a bir gönderme olarak yorumlandı. Küsme, sırtını dönme bana. Söyle ne yaparım bir başıma. Şarkı öyle diyor ve bu şarkıyı paylaştı Kubilay Aka. Bu Hafsanur Sancaktutan'a kendisini kapıya koyan sevgilisine bir gönderme. Aşk acısı çekiyor Kubilay Aka. Ay kıyamam. Kıyamam. Aşk acısı çekiyor Kubilay Aka. Peki ne yaptı da Kubilay Aka Hafsanur Sancaktutan onu kapıya koydu? Hafsanur Sancaktutan da çok duygusal bir kadın. O da bilirim çok duygusal. Daha önce aynı dizide oynarken Mert'e, hangi Mert? Öbür Mert, Mert Yazıcıoğlu'na kaptırmıştı kendisini. Annesine demişti ki Darma Duman'dı o dizinin adı. Anne, anne ben Mert Yazıcıoğlu'na çok kanım kaynıyor anne. Mert Yazıcıoğlu'na galiba aşık oluyorum demişti annesine. Annesi de demişti ki kız ne diyorsun sen? Ayaklarını kırarım. Ne diyorsun? Onun sevgilisi var. Onlar karı koca gibiler. 4 yıldır birlikteler Afra Saraçoğlu'yla. Mert Yazıcıoğlu dediğin adam. Hemen vazgeç bu sevdadan demişti Hafsanur Sancaktutan'a. Artık aralarında ne geçtiyse Hafsanur Sancaktutan'la Mert Yazıcıoğlu'nun Afra'nın kulağına gidiyor. Tabii ki bütün dizilerde oyuncuların hepsinin arkadaşları var. Teknik ekipten olsun, oyunculardan olsun. Ve Afra Saraçoğlu 4 yıllık ilişkisini bitiriyor Mert Yazıcıoğlu'yla. Hafsanur Sancaktutan çok duygusal bir kadın. Sevdiği bir çabuk aşık olan bir kadın. Kubilay Aka'ya da kaptırdı kendini. Kubilay Aka da ama kızın başını döndürdü. Ta Brezilya'ya gidiyor. Brezilya'dan jestler yapıyor. Çiçek yolluyor buraya Hafsanur'a evine filan yani. Oysa Kubilay Aka gerçekten çok çapkın. Miray Daner'e neler yaptı ya. Miray Daner'le Vatanım Sensin dizisinde oynarken tanıştılar hatırlıyor musunuz? Miray Daner'le 2 sene aşk yaşadılar. 2,5 yıl aşk yaşadılar. Ama aşk yaşarken Kubilay Hilal Altınbilek'le de yakınlaşmıştı. Hilal Altınbilek'le fotoğrafları falan çıkmıştı. Hem de Miray Daner'in sevgilisiyken. Sonra ne oldu? Bu sevgilisiyken Hilal Altınbilek'le fotoğrafları çıkınca Miray Daner bıraktı onu. Bıraktı. Yalvardı, yakardı Kubilay Aka. Şimdi bugün Hafsanur'a yaptığı gibi Miray Taner de affetti onu. Vay sen misin affeden? Al sana bir daha. Beyza Güneş denen bir kadın Kubilay'ın aklını çeldi ve Kubilay'la sosyal medyadan tanıştılar. Kubilay Aka Beyza Güneş'e ne demiş biliyor musunuz? Benim demiş Miray Taner'le aramda ciddi bir ilişki yok demiş. Biz öyle ciddi bir şey yaşamıyoruz. İlişkimizde kopmalar da çok oluyor demiş. Zaten bu yaşta ciddi bir şey yaşayamam ki demiş Kubilay Aka Beyza Güneş'e. Beyza Güneş bunların hepsini ifşa etti. Kafası attı bir gün Kubilay Aka'ya ve onun yatağında yatarken fotoğraflarını çekti paylaştı uyurken. Düşünebiliyor musunuz ya? Miray Daner'le sevgili Kubilay Aka gidiyor başka bir kadının yatağında yatıyor, uyuyor. Üstü çıplak uyuyor ve kadın onun fotoğraflarını çekiyor, paylaşıyor sosyal medyada. Rezaleti görüyor musunuz arkadaşlar? Evlerden uzak. Kubilay Aka bir gün de aşka gelmiş. Sevgilim seni çok özledim, şöyle yapalım, böyle yapalım diye cinsel içerikli mesajlar yolluyor bu kıza, Beyza Güneş'e. Kavga ettikleri zaman bu Beyza Güneş onları da paylaşıyor. O mesajları da paylaşıyor. Aman 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 ne rezalet. Miray Daner bıraktı artık. Bıraktı terk etti. Bu kadar rezalete dayanılır mı ya? O Kubilay Aka şimdi işte Hafsanur Sancaktutan'a geri dönmeye çalışıyor. Ya şeytan tüyü var bunda be. Hakikaten. Hafsanur Sancaktutan'dan önce de bir sürü insanla beraber oldu yine. Çok seviyorlar kadınlar bu çocuğu. Demin bir arkadaş yazdı yakışıklı değil ya dedi. Elif sen mi yazdın? Niye seviyorlar o zaman kadınlar?
Miray Daner'den ayrıldı. Hilal Altınbilek açtı kollarını. Gel aşkım dedi. Gel ben seni teselli ederim. Tekrar Hilal Altınbilek'le aşk yaşadılar. El ele görüntülendiler. Yayınlandı her yerde. Evet, birlikte dans ettiler, eğlendiler. Miray Daner'i unutmak için unuttu. Sonra Bensu Soral'la birlikte oldu. Yahu Bensu Soral'la aynı dizide oynuyorlardı. Aslan Karalar vardı. Best Model Türkiye birincisi. Onunla beraber oldu. Danla Biriş'le birlikte oldu. Ya adamı çok seviyor kızlar diyorum size ya. Allah'tan Mert Ramazan Demir böyle bir adam değil ha. Allah'tan Mert Ramazan Demir böyle değil. Yoksa yazık olur Afra Saraçoğlu'na. Barıştılar yine biliyorsunuz değil mi? Mert Ramazan Demir'le Afra Saraçoğlu. Evet. Caner diyor ki ulan ne karaktersiz adamlar var diyor. Caner çok kızdı. Aman aman Allah korusun diyor Elif. Ay Yıldız diyor ki Bensu'ya geri dönmüş Kubilay. Ya adam aşk için yaşıyor ya. Adam aşk için yaşıyor. Sevilmeyi seviyor, sevilmeyi. Bazı insanlar, bazı erkekler öyledir. Böyle güçlü görürsünüz, boylu postlu görürsünüz onu. Böyle bıyıklı filan, baba yiğit görürsünüz filan. Ama kedi gibidir, çocuk gibidir. Sevdiğinin dizine yatar, başını koyar, sev beni der, okşatır kendisini. Evet ve orada uyur. Dizinde uyur, sevgilisinin dizinde uyur. Bazı erkekler öyledir. Dışarıdan öyle baba yiğit gözüktüklerine bakmayın. Aşk için yaratılmıştır onlar, sevilmek için. Kubilay da öyle, eminim öyle. Yoksa bu kadar kızla neden beraber olsun ki? Bu aşk değil diyor Caner, aptallık diyor. Caner niye öyle dedin? Barıştı Mert Afra. Buse Uslu selam diyor. Aşk bu değil Bilal Bey diyor Sıla. Peki bunun adı ne çocuklar? Ne bunun adı? Bunun adı ne? Ne bunun adı? Aşk değil tamam da aşk olduğunu zannediyorlar. Aşık olduklarını zannediyorlar. Yani bir heves, büyük bir çekim gücü oluyor. Büyük bir çekim gücü. He tamam. Bu çekim gücü şeyden kaynaklanıyor. Cinsel arzudan kaynaklanıyor o zaman değil mi? Aşkla karıştırıyorlar. Aşk zannediyorlar. Flörtözlük diyor bak Sıla Deveci. Çapkınlık diyor Buse Uslu. Yani zor ya. Kadınlar için çok zor böyle adamları idare etmek. Zeynep Ağar yazıyor. Caner sapkınlık diyor. Evet. Sadakat kavramı maalesef iflas etmiş durumda diyor. Nelide Manzano geldi arkadaşlar tekrar. Abi dizisini seviyorum. Protagonist çok hoşuma gidiyor. Protagonist çok hoşuma gidiyor. Afra'yı seviyorum. Mert'i seviyorum. Afram'ı seviyorum. Onları birlikte görmek isteğim diyor. Ee, Nelide Manzano. Türkçe yazmış arkadaşlar. Nelide Manzano. Nelida biz de seviyoruz. Afra'yı çok, Mert'i çok. İmran burada. Evet. Sadun çok itici biri Kubilay diyor. Caner diyor ki en tehlikeli erkek cebinde silah olan değil, sapkın ve saplantılı olandır. Takıntılı insanlardan uzak durun diyor. Peki arkadaşlar şimdi arkadaşlar herkes burada değil mi? Evet. Şimdi bu en popüler erkek oyuncular listesi yayınlanır ya her hafta yani bir araştırma şirketinin yaptığı, sosyal medyada yaptığı araştırma, anket ve her oyuncunun fanları, onları sevenler, her oyuncunun fanları, onu sevenler paylaşım yaparlar, sosyal medya paylaşımı yaparlar. Bunların sayısı toplanır ve en çok kim hakkında retweetsiz ileti paylaşıldıysa
O öne çıkar, birinci olur. Şimdi Mert Ramazan Demir'in arkadaşlar bir dizisi yok yayınlanan. Dijitalde de şu anda ulusalda da bir yayınlanan bir dizisi yok. Bu adamın kendisi de ortada yok. Konsere gidiyor, kendisini göstermiyor. Tarkan, ben buradayım Tarkan diye kendisini göstermek yarışında olan yırtınanları da biliyoruz biz. Fakat Mert Ramazan Demir ise aksine ortalıkta gözükmek istemiyor. Bir tek paylaşım bile yapmıyor. Yani adam Türkiye'de mi, yurt dışında mı, evinde mi, Afra'nın evinde mi kalıyor? Yani hiçbir yerden bir paylaşım yapmıyor. Kendisinin konuşulmasını istemiyor. Çok değişik bir insan. Yıllardır zirvede. Afra 10 milyonu geçti takipçi sayısında. Mert Ramazan Demir hala 5'lerde, 5 milyonlarda. Çünkü sosyal medya kullanmıyor da, istemiyor da. Sosyal medyada da bir numara olmayı da istemiyor. Böyle bir şeylerde adamın gözü yok. Adam varsa yoksa en iyi oyuncu olmak istiyor. Hem yurt dışında hem Türkiye'de çok tanınmak, oyunculukta zirveye çıkmak. Mert Ramazan Demir'in derdi o. Ve onun bu derdini, onun bu isteğini, onu sevenler çok iyi biliyorlar. Onun nasıl bir profesyonel olduğunu ve onu mutlu etmek için onu her zaman zirvede görmek istiyorlar. Ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. İşte yine zirvede Mert Ramazan Demir. Onunla ilgili paylaşımlar 27.400 tane bir haftada. Ozan Akbaba her hafta ekranlara gelen dizisiyle ve dizisi reytinglerde en üstlerde olan Ozan Akbaba, Türkiye'nin en çok izlenen ilk 2 dizisinden birinde başrol oynayan Ozan Akbaba 12.700 iletiyle ikinci sırada. Mert onun bir mislinden daha fazla ileti almış. 27.400. Ozan Akbaba 12.700. Düşünün bakın. Her hafta gündemde olmasına rağmen, ekranda olmasına rağmen Ozan Akbaba. Burak Yörük, tıpkı Ozan Akbaba gibi her hafta en çok reyting alan diğer dizinin başrol oyuncusu. 10.800 ileti Burak Yörük'le ilgili. Ki onun da bir fan kitlesi oluştu bayağı ciddi. Ozan Akbaba'nın da oluştu. Ama Mert Ramazan Demir'e hiç ekranda olmayan, bir yıldır, bir yıldan fazla oldu. Hiç ekranda olmayan, bir yıldan fazla olmadı da bir yıla yaklaştı. Hiç ekranda olmayan Mert Ramazan Demir hepsinden fazla. Ulaş Tuna Aztepe mesela ne kadar çok seviliyor. 7.300 ileti. Her cumartesi ekranda. Cumartesi miydi? Cuma. Her cuma ekranda taşıyacak bu Deniz. Mert Yazıcıoğlu ATV gibi bir kanalda miras yedi Mert Yazıcıoğlu. Yani babadan kalan mirası yiyip har vurup parmağını savuranlara miras senin denir ya. Mert Yazıcıoğlu da Burak Özçivit'in mirasına kondu ama işletemedi, çalıştıramadı. Mirası har vurup parmağını savuruyor. Çok iyi reytingle bıraktı Burak Özçivit. 6,5-7-8 reytingle bıraktı diziyi. Mert Yazıcıoğlu 3 reytinglerde, 2,5 reytinglerde. Her hafta ekranda ama 1/4 tweet paylaşılıyor Mert Ramazan Demir'e göre. Denizcan Aktaş 7.100 Yeraltı dizisinde oynayan oyuncu. Çağatay Ulusoy yine zirvede bir dizide reyting olarak ama 5.500. İlhan Şen yine her hafta ekranda Halef dizisiyle. Hep aşağılarda bunlar. Burak Deniz, Akın Akınözü, Veliaht dizisi. Yani arkadaşlar Mert Ramazan Demir sevgisi çok başka. Mert Ramazan Demir'e olan ilgi, merak çok başka. Mert Ramazan Demir'e olan yakınlık. Ay Yıldız da öyle diyor. Önemli olan diyor ortada olmadan etkileşim almak. Evet. Yani bunun örneği Mert Ramazan Demir. Kadın oyuncularda kim birinci arkadaşlar? Kadın oyuncularda da sizlerin çok sevdiği Afra Saraçoğlu birinci. 18.000 etkileşim almış. 18.000.
Demet Özdemir 12.000 etkileşim. Demet Özdemir'den 6.000 fazla. Ava Yaman çok seviliyor. Ben de çok seviyorum Ava Yaman'ı. İnsan olarak da çok seviyorum. 11.600 3. sırada. Hande Erçel 8.800'de 4. sırada. Hande Erçel fanları iyi desteklememişler. Hande Erçel fanları Hande Erçel'i bu hafta. Bir sorun mu var Hande Erçel ile fanları arasında? Yoksa hep desteklerlerdi, yani çok desteklerlerdi. Ve diğer oyuncular da sıralanıyorlar ama zirvede Afra Saraçoğlu var. Afra Saraçoğlu'nun dizisi olmasa o da tıpkı Mert gibi çok yüksek destek görüyor, değil mi arkadaşlar? Peki dostlar, birinci videoyu çekerken ses gitti ve yarım kaldı o video ama aşağı yukarı orada da 20 dakikadan fazla bir süre video çektim. Onu da yükledim. Biraz sonra ona da bir kapak fotoğrafı gelecek arkadaşlar. Onu da izleyin lütfen. Ve beğen yaparak destek olun videolara. Abone olmayan arkadaşlar abone olarak izlerse çok memnun olurum. Yarın akşam ünlü astrolog İpek Canbulat'la yayında olacağız dostlar. Yarın akşam saat 19'da yayında olacağız. Hayırlısı. Peki, sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın, olur mu? İyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.